Özellikle yaz sezonunda Londra'ya turistik ziyaretler arttı. Instagram'dan Londra'dan yaşamla ilgili çok sayıda mesaj almaya başladım. Bu mesajlardan en çok dikkatimi çeken hırsızlık ve güvenlikle ilgili sorular oldu. Bu yüzden Londra'ya ilk defa gelecekler için yaygın görülen hırsızlıklar ve alınması gereken hızlı aksiyonlar hakkında biraz konuşmak istedim. Bu içeriği sadece Londra özelinde değil, yurt dışına gideceğin herhangi bir şehir içinde değerlendirebilirsin. Yakın zamanda seyahat edeceğini düşündüğün eşe dosta da gönderebilirsin hatta. Çünkü herkesin işine yarayacağını düşünüyorum. Bu arada benimle yeni tanışıyorsan ben Bahar ve bu kanalda seyahat, kültür ve hayata dair şeyleri Londra'dan bildiriyorum. Londra'da her 6 dakikada bir telefon hırsızlığının yapıldığını söylesem seni bu şehirden soğutmuş olmam değil mi? Daha da vahim olanı hırsızlığa uğrayan kişilerin sadece %2'si telefonuna kavuşabilmiş. Yani böyle bir şey başına gelirse kendini en kötü senaryoya hazırlaman gerekecek. Sonuçlara göre telefon hırsızlığının merkezi Westminster. Sonra sırasıyla Camden, Southwark ve Hackney geliyor. Bu şehirde ne yana baksan ağzını açık bırakacak güzelliklere sahip. Ama sen ol, o kadar büyülenmiş bir şekilde sokaklarda dolaşma. Yolda yürürken bir yandan çevrene karşı uyanık ol ve etrafına dikkat et. Sakin bir sokakta tek başına yürümektense ana caddelerden yürümeyi tercih et. Bir yerde bekleyeceksen sırtını duvar gibi bir yere dönük tut, böylece arkandan kimse gelemez. Sen orada Big Ben'i nasıl arkama alıp da daha güzel poz verebilirim diye şekilden şekile girerken kibar bir Londralı yanına yaklaşarak İstersen fotoğrafını çekebilirim diye teklifte bulunabilir. Dış görünüşü seni yanıltmasın, no need, thanks diyerek gönder. Gerçekten yardımcı olmaya çalışan biri de olabilir bu arada ama riske atmaya hiç gerek yok. Sonra telefonunun peşinden koşmak zorunda kalma. Yürürken navigasyona ihtiyacın varsa bile gideceğin yolu aklında tutmaya çalış. Elinde sallaya sallaya dolaşma, cebine ya da çantana koy. Yürürken mesajlaşmaya falan da kalkışma. Özellikle bisikletliler alkaç yapabiliyor, aklında olsun. Bir kafede ya da restoranda yemek yerken masada değerli eşyalarını bırakma. Özellikle anket, bağış gibi söylemlerle masana yaklaşabilirler. Sen ne olduğunu anlamaya çalışırken telefonun ya da cüzdanın gitmiş olabilir. Böyle durumlarda nazikçe teşekkür ediyorsun ve gönderiyorsun. Burada insanlar bizdeki gibi darlama moduna geçmiyor, hiç merak etme. Hayır dediğin anda bırakıp gidiyorlar. Telefonundaki güvenlik özelliklerinin etkin olduğundan emin olmalısın. Cihazın kimlik numarasını *06 kare numarasını tuşlayarak bulabilirsin ve yazılı olarak bir yere not alabilirsin. Eğer telefonun çalınırsa polise bu numarayla bildirimde bulunman gerekecek. Telefonun çalındıysa İlk saniyede datanı korumakla işe başlamalısın. Telefonun kayıp modunu aktif etmen gerekecek. Eğer iPhone kullanıyorsan cihazını bulmak için iCloud sitesine giriş yapmalısın. Alternatif olarak sahip olduğun başka bir Apple aygıtından Bul uygulamasını da kullanabilirsin. Eğer başka bir akıllı cihazın varsa kayıp bildirme özelliğini araştırmanı tavsiye ederim. Nasılsa benim başıma gelmez diye düşünme. Cihazını kayıp olarak işaretlediğinde aygıtı parolayla uzaktan kilitleyerek bilgilerini güvende tutabiliyorsun. Cihazına bağlı kredi kartları da böylece kullanım dışı kalacak. Ek olarak iletişim operatörüne de telefonun çalındığını bildirmen gerek. Aramaları, kısa mesajları ve veri kullanımını engellemek için hesabını devre dışı bırakmalarını iste. Bundan sonraki etapta 101 numaralı hattı arayarak ihbarda bulunabilirsin. Ya da alternatif olarak yakınlardaki bir polis istasyonuna da gidebilirsin. Burada belirteceğim web sitesinden telefonunu kaydetmeyi unutma. Böylece güncel durumunu takip edebilirsin. Diyelim ki telefonun değil de cüzdanın çalındı. O zaman ne yapacaksın? Öncelikle Londra'da nakit paraya neredeyse hiç ihtiyacın yok diyebilirim. O yüzden cüzdanında para taşıma. Olan kartlarına olacak ama en azından hemen bloke etme ihtimalin var. Eğer telefonun varsa bankaya gitmeden banka kartının uygulaması üzerinden kartını anında dondurabilirsin. Böylece zamandan da tasarruf etmiş olursun. Sonra tabii yine bankayı arayıp kartlarının çalındığını ve hesabına erişimin durdurulmasını istediğini mutlaka bildir.
Hemen bildirimde bulunursan banka hırsızlık soruşturması açıyor ve bu süreçte kartından çekilen miktar varsa sana geri yatırılabiliyor. İhbarda bulunmadan önce cüzdanında hangi kartların vardı bunun bir listesini çıkar. Cüzdanın bulunma ihtimali pek yok ama yine de olası kimlik hırsızlıkları için kayıp ihbarında bulunman son derece önemli. İhbar için polis istasyonuna gitmene gerek yok. Şurada yine belirteceğim adresten kayıp ihbarı oluşturabilirsin. Peki ya pasaportun çalınırsa ne yapacaksın? Böyle bir durumda vakit kaybetmeden kayıp ihbarında bulunmalısın. Bunun için de yine öncelikli olarak 101'i arayabilirsin. Onlar seni yönlendirirler. Günün sonunda sana mutlaka kayıp belgesi ya da tutanak verilmesi lazım. Hatta mümkünse aslı gibidir şeklinde 2 belge iste. Böylece Türkiye'ye dönünce seyahat sigortası gibi kurumlara başvuruda bulunursan sana lazım olacaktır. Bu tutanakla birlikte Türk elçiliğine giderek geçici pasaport talebinde bulunabilirsin. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türk konsolosluğundan alabileceği seyahat belgesine geçici pasaport deniliyor. Pembe renkli tek sayfa bir belge bu ve Türkiye'ye giriş yaptığın anda senden geri alınıyor. Bunun için ekstra bir ücret ödemene gerek yok. Geçici pasaport için ayrıca 2 adet vesikalık fotoğrafa ve nüfus cüzdanının aslına da ihtiyacın olacak, bunu da söyleyeyim. Türkiye'de yeniden pasaport başvurusunda bulunmadan önce seyahat sigortanla iletişime geçmeni öneririm. Yani yeni pasaport masrafın sigorta kapsamında olabilir. Vizelerin eski pasaportunla gitti bu arada, geçmiş olsun. Bu hırsızlıklara ek olarak bazı dolandırıcılıklar da çok yaygın. Mesela telefona gelen mesajlar ya da şuraya borcum var aramaları sadece bizim ülkemize özgü değil. Burada da uyanık olmakta fayda var. Eğer böyle bir arama alırsan ilgili kurumun şubesini arayıp detaylı bilgi alacağını söyle ve iletişimi sonlandır. Sonra resmi internet sitesinden ya da şubeye giderek durumu sorgulayabilirsin. Kısaca telefonda hiçbir bilgini paylaşma. Bir de komik olan şu var, turistleri kandıran tuktuklar. Bunlar bisikletle seni kısa mesafelere taşıyabiliyor. Binmeden önce bir fiyatta anlaşıyorsun, sonra inerken bu fiyat kişi başı fiyatta diyerek çirkefliklere başvurabiliyorlar. Benden tavsiye bu araçları kullanmamaya özen göster. Çok kullanasın varsa binmeden önce fiyatta mutabık kalmaya çalış. Eğer başına bunlara benzer bir durum gelirse panik olmadan olaya çözüm odaklı yaklaşabilmen için bu bilgileri önden paylaşmak istedim. Umarım Londra seyahatine gölge düşürecek en ufak bir olumsuzluk dahi yaşamazsın. Kanalıma abone olmayı unutma. Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers!